Merhabalar, ben Birito Martis, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kader matrisinde karmik kuyruk sayılarının ne anlama geldiği, geçmiş yaşamdaki karmalarımız, bu yaşamdaki etkileri ve bu karmik kuyruk ile ne yapmamız gerektiği hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Bu videoda kader matrisindeki numaraları nasıl hesaplamamız gerektiğinden bahsetmeyeceğim. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz açıklamalar kısmından kader matrisindeki noktaların nasıl hesaplandığına dair videoya ulaşabilirsiniz. Bütün sayıları tek bir videoda anlatmak çok uzun olacağı için parça parça aktaracağım. Bu videoda 21, 10, 16, 6, 5, 17, 9, 9, 18, 3, 22, 19, 6, 8, 20, 9, 3, 21, 3, 7, 22. Karmik kuyruk sayılarını detaylı açıklayacağım. Sayılara kolay ulaşmanız için açıklamalar kısmına hangi sayıların hangi dakikada olduğuna dair kısımlar paylaşacağım. Buradaki dakikalara tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmından diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Yeni videolar hakkında bildirim almak için kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Video hakkında sorularınız ya da yorumlarınız var ise aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum. 21-10-16 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Başkalarının etkisi altında büyük çapta yıkımlar yapmış olabilir. Büyük bir travma geçirmiş ve bu yüzden bağımsızlığını yitirmiş, kısıtlanmış olabilir. Manevi gelişim eksikliği yaşamış ve kısıtlayıcı inançlarla dolu bir hayat geçirmiş olabilir. İnancını savunmak adına başkalarının etkisi altında savaşa katılmış olabilir. Manevi bilgilerini başkalarına aktarma fırsatını bulamamış olabilir. 21-10-16 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Her şeyin maddiyata dayalı olduğu bir ailede dünyaya gelebilir veya tam tersine, her şeyin maneviyata dayandığı bir ortamda büyüyebilir. Ailede boşanma gibi yıkıcı olaylar yaşanabilir. Baba figürü alkol gibi bağımlılıklara sahip olabilir. Çevresinde farklı milletlerden veya dinlerden kişilerle karşılaşarak dünya görüşünü genişletme fırsatı bulabilir. Aşırı yeme, alkol, sigara gibi kendini yıkıcı davranışlarda bulabilir. Dünyaya ve insanlara güven eksikliği yaşayabilir. Hayatında yenilik yapmayı reddedebilir ve değişime kapalı olabilir. Gelişim yolunda kendini net olarak tanımlayamama ve uzun süre kendine uygun bir yol arama süreci yaşayabilir. Maneviyatı reddetme eğiliminde olabilir. Çevresinde bir şeylerin artık işe yaramadığını veya eskidiğini fark edebilir ancak bu eksiklikleri nasıl gidereceğini veya yerine ne koyacağını bilemeyebilir. Dini inanç veya inanç değişikliği ile ilgili çekim veya sınanmalar yaşayabilir. 21-10-16 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Manevi uyanış yaşayarak çevresindeki insanların da uyanmasına yardımcı olmalıdır. Bedenini ve ruhunu geliştirmelidir. Meditasyon ve manevi pratikler yaparak veya sporla içsel gelişim sağlamalıdır. İnsanlara ve dünyaya güvenmeyi öğrenerek bunu örneklemelidir. Beden, akıl ve ruhun bir bütün olduğunu anlamalıdır. Seyahat ederek farklı kültürlerden, milletlerden ve dillerden bilgi edinmelidir. Bilgi ve deneyimlerini mesleki alanda veya çevresine aktararak faydalı bir misyon üstlenmelidir. Daha fazla yaratıcılık ve yapıcı eylemlerle hayatına değer katmalıdır.
Borç almaktan ve borç vermekten kaçınmalıdır. Her konuyu farklı yönlerden ele alarak elde ettiği bilgileri sistematikleştirmelidir. Farklı insanlarla iletişim kurarak dünya görüşünü genişletmelidir. 6-5-17 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Reddedilme veya aşağılanma nedeniyle aşağılık kompleksi geliştirmiş olabilir. Çocukluktan itibaren aldığı eğitim veya yanlış seçimler sonucu kibir oluşmuş olabilir. Sevgi eksikliği hissetmiş, başkalarını eleştirmiş ve yargılamış olabilir. Güzelliği ve bilgisi nedeniyle kendisini diğerlerinden daha üstün hissetmiş olabilir. Maddi varlık veya yeteneklerini diğerlerinden üstün görmek gibi eğilimler sergilemiş olabilir. 6-5-17 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Farklı yeteneklere sahip olabilir. Bu yetenekler ona sevgi, onur ve şöhret getirebilir. Çoğu zaman yeteneklerini tam anlamıyla geliştirmekte zorluk çekebilir. Bir işi tamamına erdiremeyebilir. Çabalamadan hemen başarıya ulaşmak isteyebilir. İdeal olarak yüksek bir pozisyonda, prestijli bir şirkette çalışmayı hayal edebilir. Bu kişi kendini ve başarılarını yüceltebilir. Diğer insanların emeğini küçümseyebilir. Hızlı bir başarı veya popülerlik peşinde olabilir. Hedefine ulaşmak için her yolu deneyebilir. Manevi sorunları kabul etmeyebilir ve kibirini daha da büyütebilir. Tüm potansiyelini gerçekleştirmeyi reddedebilir. Sosyal medyada yeteneklerini sergilemekten çekinebilir, kendini yeterince ifade edemediğini düşünebilir. Sıklıkla kendini eleştirebilir, hatta bazen sebepsiz yere kendini yıpratabilir. 6-5-17 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Hedeflerine adım adım ulaşmalıdır. Hemen başarı beklememelidir. Sabırlı olmalıdır. Emek vererek kendi çabasıyla başarıya ulaşmalıdır. Herkesin kendine özgü ve değerli olduğunu kabul etmelidir. Kendisini ifade etmekten çekinmemelidir. Yeteneklerini göstermeye cesaret etmelidir. Kendini başkalarıyla kıyaslamamalıdır. Menfaat evliliklerinden kaçınmalıdır. Hayat yolunu kendi çabalarıyla, torpil veya ilişkiler olmadan yürümelidir. Kendine güvenmeli, farklı alanlarda kendini denemelidir. 9-9-18 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Gizli bilgi ya da yeteneklere sahip olabilir ve bunları kullanmış ancak bir noktada bu güçler kötüye gitmiş ve kişinin yeteneklerinde engeller oluşmuş olabilir. Bunun sonucunda bu engeller, kişiyi yeni hayata taşımış olabilir. Kendisini diğerlerinden farklı, ilginç yeteneklere sahip biri olarak görmüş ve başkalarının bunları öğrenmesinden korktuğu için uzak durmuş olabilir. Yaşamda bir dayanak kaybı yaşamış ya da özgüvenini kaybetmiş, buna bağlı olarak yeteneklerinden vazgeçmiş olabilir. Bu yeteneklerini olumsuz bir şekilde kullanmış olabilir ya da tam tersi, bunları korktuğu için gizlemiş olabilir. 9-9-18 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Gizli yeteneklerini ya da bilgiye sahip olmayı kabul etmekte zorlanabilir. Bu da onu büyü, ezoterizm gibi konulardan uzak durmaya itebilir. Yeteneklerini gösterme konusunda korku duyabilir ya da bu bilgileri kullanmakta isteksizlik yaşayabilir. Geçmişin etkisiyle çeşitli korkular ve fobiler ortaya çıkabilir, bunlar kişinin yaşamını zorlaştırabilir. Maddi kayıplardan ya da fakirlikten korkarak fazlasıyla maddiyata odaklanabilir.
Alışıldık ve güvenli olanı tercih edebilir, yeniliklere karşı direnç gösterebilir. Büyü, lanet veya göz değmesi gibi konulara karşı aşırı bir duyarlılık ve korku olabilir. Yaratıcılığını geliştirebilir ve bu yaratıcı yeteneklerini hem kişisel hem de profesyonel alanda kullanmaya başlayabilir. 9-9-18 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Hayatına giren her türlü bilgiye direnç göstermemeli, bu bilgiyi kabul etmeli ve araştırmalıdır. Astroloji, numeroloji, psikoloji gibi kendini anlamaya yardımcı olabilecek konulara ilgi göstermelidir. İçsel sesine, bedenine ve rüyalarına kulak vermelidir. Yaratıcılığını geliştirerek bunu hayatına katmalı, belki de bu yaratıcı yönünü işine dönüştürmelidir. Korkularını ve içsel engellerini aşmalı, bunlarla yüzleşmeli ve onları dönüştürmelidir. Kadınlar, kendi dişil güçlerini ve cinsel doğalarını kabul etmelidir. Korkularını iyileştirerek bu engelleri aşmalıdır. 3-22-19 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Kişi, kürtaj yapılmış bir çocuk ya da erken yaşta ölen bir çocuk olabilir. Çocuğunu kaybeden ve kendini bu nedenle suçlayan bir kadın olabilir. Geçmişte finansal baskı altında kalmış olabilir veya güçlü, baskıcı bir kadın olarak başkalarının özgürlüğünü kısıtlamış olabilir. 3-22-19 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Küçükken anneye düşkün olabilir, annesinden çok fazla ilgi bekleyebilir. Yetişkin olduğunda ise partnerinden veya üstlerinden bu ilgiyi bekleyebilir. Kürtaj gibi zor durumlarla karşılaşabilir. Çocuk sahibi olmaya karşı isteksizlik duyabilir, ancak bu nadiren görülür. Çoğunlukla bu karmik kuyruk sahibi insanlar çocukları çok sever. Aceleci davranabilir, erken yaşta olgunlaşma ve yetişkin olma arzusu taşıyabilir. Çocuklarla ilgili bir meslek seçebilir, onlarla kolay iletişim kurabilir. Annesi tarafından duygusal olarak yeterince ilgi görmemiş hissedebilir ve annesine karşı öfke besleyebilir. Çocukça sevinç kaynaklarından mutluluk duyabilir. Oyuncaklar, çizgi filmler, çocuk sineması gibi şeylere ilgi duyabilir. Güç, para, kariyer ve aile ile ilgili sınavlardan geçebilir. 3-22-19 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Kürtajdan kaçınmalıdır. Eğer zor bir durumda ise, daha iyi bir geleceğe inanmalı ve bu zorlukların üstesinden gelinebileceğini bilmelidir. Kürtaj yapan kadınları anlamaya çalışmalı ve onları yargılamaktan kaçınmalıdır. İkinci bir çocukluk yaşamalıdır. Örneğin çocuklarla vakit geçirmeli veya yakınlara çocuk bakımı konusunda yardım etmelidir. Kendini ve yakınlarını mutlu etmek için çaba göstermelidir. Annesine karşı öfke duygularını serbest bırakmalı ve onu olduğu gibi kabul etmelidir. Eğer çocuk sahibi olmayı bir özgürlük kısıtlaması olarak görüyorsa, özgürlüğün aslında zihinsel olduğunu fark etmelidir. Çocuklara, sevdiklerine ve kendisine karşı cömert olmalı, hediyeler vermelidir. Yeni fırsatlara evet demeyi öğrenmelidir. 6-8-20 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Ebeveynlere, aileye veya köklerine karşı öfkeli davranmış olabilir. Aile içinde kendine yer bulamamış veya aileyi olduğu gibi kabul edememiş olabilir. Ailesi veya adı için utanç verici bir eylemde bulunmuş olabilir. Aileyi zor durumda bırakmış veya itibar kaybına neden olmuş olabilir.
6-8-20 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Çeşitli ailevi ve toplumsal sınavlarla karşılaşabilir. Gebelik sürecinde ailesi için beklenmedik bir çocuk veya stresli koşullarda doğmuş olabilir. Ailesi, bu kişiden çok şey bekleyebilir ve yüksek beklentiler içine girebilir. Sürekli takdir edilme arzusu olabilir, ancak genellikle eleştiri alabilir. Ebeveynler ve yakın akrabalarla ilgili çatışmalar yaşanabilir. Kendini değersiz hissetme veya sevgisizlik hissi olabilir. Dünyanın adaletsiz olduğunu veya herkesin kendisine karşı olduğunu düşünebilir. İlişkilerde sorunlar yaşayabilir, kendisini sevgiye layık görmeyebilir. Akrabalarına sıkça yardım ederek onların sevgisini kazanmak isteyebilir. Farklı dinden, milletten biriyle veya kendisinden çok yaşlı bir eş seçebilir. Ailede gizli kalmış sırlar veya konuşulmayan meseleler olabilir. Fiziksel kusurlar, genetik hastalıklar veya engellilik yaşanabilir. Aileye karşı güçlü bir bağ hissetme veya tam tersi olarak ilişkileri kesme eğiliminde olabilir. Ailenin geçmişini bilinçsizce tekrarlayabilir. Bu sadakat olarak algılanabilir. Başkalarının başarılarını kendine mal etme eğiliminde olabilir. Aileyi veya yakın çevresini yeniden hayal kırıklığına uğratma veya beklentileri karşılamama gibi bir his yaşayabilir. 6-8-20 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Kendini kabul etme ve kendi değerini fark etme üzerine çalışmalıdır. Ailesinin beklentilerinden bağımsız bir yol seçmelidir. Ruhsal dayanıklılığını geliştirmelidir. Kendi yeteneklerini açığa çıkararak toplumda başarı kazanmak, ailesini gururlandırmalıdır. Ailesini sevgiyle yeni bir yaşama taşıyabilmelidir. Genetik veya kalıtsal sorunlar yaşayan bir çocuğu içtenlikle kabul etmelidir. Başkalarının değil, kendi emeğiyle hayatını kurmalıdır. Aileye veya köklere duyulan kırgınlıkları serbest bırakmalıdır. 9-3-20 bir karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Geniş imkanlara sahip olabilir. Bu imkanları başkalarını kontrol etmek ve sınırlandırmak için kullanmış olabilir. Örneğin, bir hapishane gözetmeni olabilir. Ya da başkalarını bir şekilde kontrol altında tutan bir pozisyonda bulunmuş olabilir. Başkalarının kontrolü altına girmiş, özgürlüğü sınırlanmış biri de olabilir. Örneğin, ebeveynleri tarafından sürekli kontrol altında tutulmuş ya da partneri tarafından kısıtlanmış olabilir. 9-3-20 bir karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Ailede katı kurallar, maddi kısıtlamalar ya da baskıcı ebeveynler olabilir. Bu durumdan kaçma arzusu evlilikle birlikte gelebilir. Başkalarına yardım ederek ya da fakirlikten uzaklaşmak için büyük çaba harcayarak geçmişin etkilerinden kurtulmaya çalışabilir. Kendisini önemli hissettirecek yüksek bir pozisyon ya da başkalarına yol gösteren bir meslek seçebilir. İnsanlar üzerinde hakimiyet kurma isteği, aşırı kıskançlık veya başkalarını yönlendirme eğiliminde olabilir. İlişkilerde kendini kısıtlanmış hissedebilir. Karşı tarafa kısıtlamalar koyabilir. Fiziksel kısıtlamalar, hareket kabiliyetinde sorunlar, nevralji veya bağımlılık durumu görülebilir. Güvenlik, gözetim, para ve sorumluluk gerektiren işlere ilgi gösterebilir. Özgür hissetmek, kendi sınırlarını genişletme isteğinde olabilir. Sürekli bir stres altında yaşayabilir, sinir sistemi üzerinde aşırı yüklenme görülebilir.
ağır hasta birine bakmak gibi kısıtlayıcı sorumluluklar altında olabilir. 9-3-20 Bir karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Kendini sevdiklerine kapatmamalı, onların sevgisini kabul etmelidir. Maddi ve karmik borçlardan kaçınmalı, borç alıp vermemelidir. Yardım almalı ve başkalarına teşekkür etmelidir. Sahip olduklarına şükretmelidir. Kendi karanlık yanını kabullenmelidir. Kendi içsel çatışmalarını anlamalı ve bütünleşmelidir. Diğer insanların seçimlerine ve özgürlüklerine saygılı olmalıdır. İlişkilerde kontrol, kıskançlık ya da üstünlük kurmadan eşit bir bağ oluşturmalıdır. Sınırlarını aşmak, yeni bakış açıları kazanmak için seyahat etmelidir. Sadece mevki, güç ya da paraya odaklanmamalıdır. Bağımsız bir statü kazanmak için başkalarını kontrol etme ihtiyacı olmadan kendi alanını bulmalıdır. İnsanları kendine bağımlı hale getirmemelidir. İhtiyacı olmayan birine yardım etmeye çalışmamalıdır. 3-7-22 Karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Bir kadın, kocasının kontrolü altında yaşamış olabilir. Hapis ya da savaş esiri olabilir ya da çocuklukta baskıcı bir annenin yanında büyümüş olabilir. Maddi sıkıntılar, iş koşulları, sağlık sorunları, annelik gibi zorlayıcı durumlar, özgürleşmesini engellemiş olabilir. Bağımlılıkların ya da bir insana olan bağımlılığın esareti altında yaşamış olabilir. Hedefleri olmadan hayatını geçirmiş olabilir. Kaza geçirmiş, hareket kabiliyetini yitirmiş ve özgürlüğü sınırlanmış olabilir. 3-7-22 Karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. İnsanlar karar verme sürecinde, diğerlerinin fikirlerini kolayca kabul etmeyebilir. Başkalarının onun yerine karar vermesini istemeyebilir. Küçük yaşlardan itibaren alışkanlıklara bağlılık gösterebilir. Örneğin, belirli bir yemeği sürekli yiyebilir ya da bir nesneye, kıyafete bağımlı hale gelebilir. Bu kişi, statüsüne çok önem verir. Statüyle kendini tanımlayarak rahat hisseder. Hayatı boyunca onu kısıtlayan borçlar, baskıcı ebeveynler, zorlayıcı bir iş, ciddi bir hastalık, hapis ya da sürekli hasta birine bakmak zorunda olmak gibi durumlar içinde olabilir. Hareketsizlik, tembellik, işleri sonuçlandıramama, maddi hedeflere aşırı odaklanma görülebilir. Çocuksuluk, kontrolcülük, duygusal soğukluk, kadınlarla ya da annesiyle sorunlar, ilişkilerde romantizm eksikliği, kadınsa erkekleri baskılama ya da erkekse ilişkilerde baskın rol oynama görülebilir. 3-7-22 Karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Sürekli seyahat ederek ve yeni yerler keşfederek hareketlilik sağlamalıdır. Bir şeye veya birine aşırı bağlanmaktan kaçınmalıdır. Kendisini her durumda özgür hissetmeyi öğrenmelidir. Yeni başlangıçlardan korkmamalı ve sürekli yeni deneyimlere açık olmalıdır. Pasif gelir kaynakları oluşturmayı denemelidir. Bu videoda kader matrisinde karmik kuyruk sayıları, bunların ne anlama geldiği, geçmiş yaşamdaki karmalarımız, bu yaşamdaki etkileri ve bu karmik kuyruk ile ne yapmamız gerektiği hakkında bilgilerimi paylaştım. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolar ve kanal ile ilgili önerileriniz, sorularınız, iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz yönler var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.